Şuraya bakar mısınız ya? İnsanlar deli gibi sörf yapıyorlar. Yani şu anda hava sıcaklığı 15-16 derece falan. Su büyük ihtimalle 8-9 derecedir. Çünkü Atlantik Okyanusu soğukluğuyla meşhur yani. Ama çılgınlar gibi sörf yapıyor herkes. İnanılmaz bir manzara var ya. Şuraya bakar mısınız? Uçsuz bucaksız bir plaj. Bakın hemen şurada Ümitburnu diye yazıyor. Ve diyor ki Afrika kıtasının en güney-batı ucu. Benim doğum günü hediyem burası oldu açıkçası. Afrika kıtasının en güneyi. Bir nevi hediyem olmuş oldu. Ve beklediğimden de çok daha güzel çıktı burası. Açıkçası penguenler için çok heyecanlıyım. Bir hayalim daha sizinle beraber gerçekleştirmiş olacağım ben de. Paytak paytak yürüyorlar şu anda. Ve şimdi o tepeden aşağıya doğru indik dostlar. Burada muhteşem bir manzara var. Burada bu arada deve kuşları yaşıyormuş. Bunlar tamamen doğada kendi hallerinde yaşıyorlar. Bakar mısınız şurada nasıl geziniyor? Ümitburnu'nun dibine kadar geldik şu anda. Şurada park etmiş araçlar var. Oraya kadar gidip galiba Ümitburnu'nu yakından göreceğiz şimdi. Bu arada İnanılmaz dalgalar var ya. Bu dalgaların kayalara çarpışı muhteşem bir manzara çıkartıyor ortaya ya. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam etme vakti. Şu çevreyi bir göstermek istiyorum, sadece doğayı. Bakar mısınız etrafa? Muhteşem gözüküyor ya. Yollar, çevre, her şey. Otobüslerle geliyor insanlar resmen buraya. Ve şu anda dostlar an itibarıyla Afrika kıtasının en güneybatı ucuna inmiş bulunmaktayız. İnanılmaz bir kalabalık var. O yüzden hiç sıraya girmeyeceğim ben. Sadece şöyle göstereceğim size. Bakın hemen şurada Ümitburnu diye yazıyor. Ve diyor ki Afrika kıtasının en güneybatı ucu. Burası Afrika kıtasının en güney ucu olarak biliniyor bir süre boyunca. Sonrasında bunun yanlış olduğu anlaşılıyor. Afrika kıtasının en güney ucu, buraya 150 kilometre mesafede başka bir nokta, başka bir burun. Burası en güneybatı ucu Afrika kıtasının. Bu arada şurada deniz aslanları var yine kayaların üzerinde. Şöyle göstermeye çalışacağım biraz. Belki az da olsa belli oluyordur. Çok uzaktalar. Muhteşem bir doğa var ya. Yani şu anda şansımıza günlük güneşlik bir hava var yani. Güneş tamamen çıktı dışarıya ama
Aşırı bir rüzgar var. Ki bunun en iyi hali olduğunu söylüyorlar. Bazı videolar var. İnsanlar resmen uçuşuyor buralarda. Yani sağa sola uçuyor insanlar. Acayip manzaralar var. Şimdi buraya böyle çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Bu yolu ben biraz yürüyelim istiyorum. Çünkü gerçekten çok harika bir doğa var. Yani artık Ümitburnu'nun en uç noktasına kadar geldik. Ve biraz olsun şuraya yukarıya çıkıp yukarıdan da manzarayı görelim istiyorum. Evet. Şöyle yukarıya doğru tırmanalım bakalım tekrardan. Doğa çok güzel ya. Yani buradaki çiçekler, etraf, her şey çok güzel gözüküyor. Çok fazla endemik bitki çeşidi var burada. Dünyada sadece burada yetişen çok fazla bitki var. Bu arada muhteşem ya manzaralar. Şöyle ben yolların da dışarısına çıktım burada. Olmayan patikalara girdim. Olabildiğince tadını çıkartmaya çalışıyorum dostlar. Şöyle tekrardan bir geniş açıya geçelim. Güneş çıktığına göre bir de geniş açıda görelim buraları. Resmen tamamen bu kayaların üzerine ilerliyorsunuz. Yürüyüş için gerçekten muazzam bir yer ya. Biraz şöyle yukarıya kadar çıkmak istiyorum. Öyle bir rüzgar var ki şu anda uçacağım ya. Video çekerken uçacağım diye korkuyorum şu anda. Resmen şu kayaların üzerinden tırmanıyorsunuz. Bayağı iyi bir yere geldim şu anda. Bu tarafa doğru biraz daha çıkabiliyorsunuz. İnanılmaz yüksekteyim. Yalnızca 25 dakikamız var burada. Gerçekten çok merak ettiğim bir yerdi burası. Yani gelip görebildiğim için yerinde çok mutluyum. Biliyorsunuz bu kanalda her şeyi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Olabildiğince samimi bir şekilde, elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Yani elimde kamera varken ne kadar samimi olabilirsem o kadar samimi olmaya çalışıyorum. Bu turu bayağıdır yapmak istiyordum. Yani buraları çok merak ediyordum ve beklediğimden de çok daha iyi çıktı. Dostlar, 2 gün sonra tam anlamıyla 25 yaşıma gidiyorum ve bu doğum günüme özel olarak böyle bir şey yapmak istedim. Aslında bu tek yaptığım şey değildi. Bu doğum günüme özel olarak Türkiye'ye de döneceğim çok yakında. Doğum günümden 1 gün sonra Türkiye'de olacağım. 18 yaşında dünyayı gezmeye başladım ve o zamanlar dahi ufak tefek içerik üretiyordum. Ve son 3 yıldır falan hayatım burada. Gözlerinizin önünde, yani kameralarda sürekli bu şekilde yaşıyorum. Olabildiğince iyi kötü her şeyi, her anımı yansıtmaya çalışıyorum size. Videoları beğenmeniz çok çok önemli. Yani benim için verebileceğiniz en güzel doğum günü hediyesi şu videoyu beğenmeniz, paylaşmanız. Benim için anlamlı bir gündü, anlamlı bir hediyeydi. O yüzden paylaşmak istedim sizlerle. Benim doğum günü hediyem burası oldu açıkçası. Afrika kıtasının en güneyi. Bir nevi hediyem olmuş oldu. Ve beklediğimden de çok daha güzel çıktı burası. Neyse, şimdi tekrardan aşağı inmem lazım. Çünkü vaktimiz çok sınırlı. Fazla vaktimiz yok maalesef ki. Şöyle yavaştan gitmeye başlayalım. Bu anlamlı günü paylaşmak istedim yalnızca sizlerle. Yani 18 yaşında çocuk olarak çıktığım bu yolda artık 25'ime girdim. Ve yurt dışında kutladığım kaçıncı doğum günüm, ailemden, sevdiklerimden uzak farklı bir ülkede geçirdiğim kaçıncı doğum günüm.
Hatırlamıyorum bile artık. Ama böyle bir yerde geçirmek tabii ki bambaşka bir anı yani. Rüzgardan şu an var ya, uçacağım resmen şuraya doğru. Ve yani havanın belki de en güzel olduğu gün buradayız şu anda. Buna rağmen çok fena bir hava var ya. Yılın 12 ayı her gün şu rüzgar devam ediyor burada. Yani rüzgarın kesilmesi gerçekten imkansız. Buranın bir özelliği de zamanında burayı ilk bulduklarında Atlantik ve Hint okyanuslarının birbirine karıştığı nokta olduğunu düşünüyorlar ama tabii ki sonradan yanlış olduğu anlaşılıyor bunun. Buradan 150 kilometre ileride yine bu noktalarda birbirine karışmakta. Yani hem Afrika kıtasının en güneyi hem de o suların birbirine karıştığı nokta burası değil aslında. Bunların tamamı yanlış anlaşılma zamanında. Ancak benzersiz bir yer olduğu gerçeği var yani. Ve tekrardan yola koyulma vakti geldi. Servisimizi atlıyoruz ve yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek şimdi. Bir sonraki noktamıza doğru ilerleyelim bakalım şimdi tekrardan. Ve artık şu anda dostlar penguenlere doğru ilerliyoruz. Afrika penguenlerini görme vakti çoktan geldi. Uzun bir gün oluyor, uzun bir tur oluyor. Büyük ihtimalle 2 video halinde yayınlayacağım bu videoyu. Açıkçası penguenler için çok heyecanlıyım. Bir hayalim daha sizinle beraber gerçekleştirmiş olacağım ben de. Hava biraz bozdu şu anda. Hafif yağmur yağıyor. Karanlık bir hava var ama umarım penguenleri ilk göreceğiz yerinde. İlerliyoruz bakalım bu şekilde. Ümitburnu'na veda ettik. Penguenlere doğru son sürat gidiyoruz şu anda. Çok güzel dağ manzaraları var bu arada yine yol boyunca. Sürekli farklı dağları görüyoruz. Kimisi yemyeşil, kimisi böyle kayalarla kaplı. Ama bölgenin inanılmaz bir doğası var ya. Gerçekten doğasına aşık oldum buranın. Ve şu anda bir sonraki durağımıza geldik dostlar. Burası penguenleri göreceğimiz yer. Az önce inanmayacaksınız, bildiğiniz şurada evlerin arasında ufacık bir Afrika pengueni yürüyordu. Bu arada şurada da bir penguen gidiyor. Aa! Yakından şunu göstermem lazım size. Şuna bakar mısınız? Şöyle göstereceğim. Resmen kasabanın içinde penguenler geziyor ya. Böyle bir şey görmeyi gerçekten beklemiyordum açıkçası. Olduğumuz yer bildiğiniz kasaba ya. Şu anda kasabanın içerisindeyiz yani. İnanılmaz ya. İnsanların evleri var şurada. Evlerin önünde penguenler geziyor. Çok ilginç. Bakalım bu şekilde gidiyoruz şu anda. Şöyle bakın, peluş oyuncak satan yerler var. Penguen oyuncakları satıyorlar. Hava kapanınca tekrardan ben Galaçı'ya geçtim dostlar. Telefonun kamerasına geçtim çünkü burada çekeceğimiz görüntüler önemli yani. Hava çok hızlı değişiyor. Dedim garantiye alalım direkt. Burası Masada Milli Parkı'nın bir parçasıymış. Boulders plajı olarak geçiyor. Afrika penguenlerinin yaşadığı nokta. Ve şimdi penguenlerin yaşadığı bu alana sonunda giriş yaptık dostlar. Güzel bir yürüyüş yolu var burada. Bir manzarayı göstereceğim. Deniz yosunları şu anda tamamen alanı kaplamış durumda. Şu etrafı tamamen deniz yosunları kaplamış. Şöyle hatta yakından göstermeye çalışayım. Bu yosunlar
Uzak Doğu'da yedikleri yosunlara çok benziyormuş tip olarak ama tabii ki burada kimse yemiyor. Hava inanılmaz değişken bugün yani. Sabah 7'de uyandığımdan beri bir bulutlu, bir yağıyor, bir güneş çıkıyor, bir rüzgar falan. Yani aşırı değişken bir hava durumu var. O yüzden açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum zaman zaman. Bu taraf tamamen güneşli, diğer tarafsa zaman zaman bulutlu bir hava olabiliyor. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ve şuraya bakar mısınız? Bir penguen burada resmen güneşleniyor. Çok ufak canlılar bunlar dostlar. 2 ila 4 kilogram ağırlığında var. Ve boyları da 60-70 santim arasıymış. Bakar mısınız şuna? Bu arada hemen şurada arkada bir tane daha varmış. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Şu direkt dibimizde ya. Ve bu nedir abi? Şuna bakar mısınız? Devasa bir sincap gibi böyle duruyor ağaçta. İlk defa gördüğüm bir hayvan açıkçası bu. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bayağı yakınımızda bu şekilde. Ağaçların arasında. Etraf inanılmaz güzel duruyor ya. Ve şurada hemen insanların evleri var. İnsanlarla o kadar iç içe yaşıyorlar ki yani şurada evlerin arasında penguenler geziyordu. Büyük ihtimalle buralarda fazla fazla göreceğiz şu anda. Bu arada bakın şurada bir penguen yürüyor şu an. Burada etraf tıklım tıklım şu anda. Size şu manzarayı gösterdiğimde inanamayacaksınız büyük ihtimalle. Şuraya bakar mısınız? Yüzlerce penguen var ya. Şunlara bakın. İnanılmaz bir manzara var ya şu anda burada. İnanamıyorum yani. Ufacıklar yalnız var ya, gerçekten çok ufaklar. 60-70 santime kadar büyüyorlarmış en fazla. Ve 2 ila 4 kilo ağırlığındalar yani. Gerçekten aşırı ufak canlılar. İnanılmaz bir kalabalık, ilgi var bu arada. Şurası plaj ama gözükmüyor dahi yani şu anda insanlardan. Yaklaşık göstermeye çalışacağım. Şunlara bakar mısınız ya? Penguenlerin kanatlarını görüyorsunuz dostlar. Zamanında penguenlerin kuşlardan evrimleştiğini söylüyorlar. Balıkçıl kuşlar olduklarını ve zamanla kanatlarını yüzmek için kullandıklarını, daha çok balık yemek için, hayatta kalmak için bu şekilde evrimleştiklerini söylüyorlar. Zaten ayaklarına baktığınızda, gagasına baktığınızda tam anlamıyla bir kuşu andırıyorlar. Gözlerinin üstündeki bu pembelik bu arada onları sıcaklıktan koruyormuş. Sıcaklıktan korunmak için zamanla böyle bir mekanizma geliştirmişler.
O pembelikleri de onları diğer penguenlerden ayıran bir özellik aslında. Hava ısındığı zamanlarda o pembelik iyice belirginleşiyormuş bu arada. Bakın bu arada güneş çıktıkça gözlerin üzeri iyice pembeleşmeye başladı şu anda. Şu duruşa bakar mısınız? Paytak paytak yürüyorlar şu anda. Şu an dibimizdeler ya. Şunlara bakın. İnsanlara çok alışmışlar. O yüzden hiç dert etmiyorlar gibi. Evet dostlar, Afrika penguenleri böyleydi işte. Gerçekten inanılmaz bir an oldu. Yani bilmiyorum ya. Çok küçük hayvanlar. Antarktika penguenleri boy olarak neredeyse bunların 2 katı. İmparator penguen diye bir penguen çeşidi var, o belgesellerde izlediğimiz. Eksi 40'larda yaşıyorlar ve 40 kiloya kadar büyüyebiliyorlarmış. İnanılmaz iri penguenler. Onlar bayağı iri iri böyle yağlı yağlı koşturuyorlar etrafta. Tabi buradakiler çok daha minik hayvanlar. Zamanında 1980'lerde bu bölgedeki penguen sayısı yalnızca 4'e kadar düşmüş. 2 çift penguen kalmış ama sonrasında koruma altına alınıyor bu hayvanlar ve bugün burada 3000'den fazla penguen varmış bu şekilde. Daha önceden ben bazı fotoğraflar, videolar falan görmüştüm. İnsanlar elleriyle besliyordu bu penguenleri ama şu anda çok yakınlaşamıyorsunuz. Koruma altında olduklarından bayağı limit koymuşlar yani buraya. Bu plaja çıkamıyorsunuz. Ancak muhtemelen bir 5-6 sene önce, 7 sene önce çekilmiş fotoğraflar var. Bayağı diplerine kadar gidiyor insanlar bu penguenlerin. Ama şu anda bayağı kısıtlamalar koymuşlar yani. Yakınlaşmak isterdim açıkçası biraz daha. Ama çok güzel bir deneyimdi. Evet, bu penguenlere veda vakti artık. Hala burada güneşleniyor, bakar mısınız? Yalnız var ya, tam vaktinde buraya gelmişiz arkadaşlar. Şu havaya bakar mısınız şu anda? Simsiyah bulutlar gelmeye başladı. Cape Town bu havasıyla meşhur. Yani 5 dakika içinde 3 mevsim falan yaşayabiliyorsunuz burada. 4 mevsim olmasa da 3 mevsimi yaşatıyor yani size. Bu arada bu ne ya böyle? Bunlar ne abi böyle gerçekten ben bilmiyorum yani. What is this? I don't know. İnsanlar da bana soruyor bu ne diye. Tavşan kadar büyük. Çok enteresan bir hayvan ya. Firavun fareleri de yaşamakta Afrika'da biliyorsunuz. Onlarla tavşan arası bir hayvana benziyor. Şu an bir yandan yağmur atıştırıyor, bir yandan da güneş var. Çok enteresan bir hava durumu var bugün gerçekten.
penguenlerden çok şaşırdığım şey burada insanlarla bu kadar iç içe yaşamaları oldu. Yani penguen nüfusunun zamanında burada 4'e kadar düşmesine şaşırmamak lazım. Çünkü insanlar sahile kadar, denize kadar her yeri binalarla doldurmuşlar yani. Güney Afrika'da birçok plajın kenarında insanların villalarını görüyorsunuz. Genelde lüks kafeteryalar ve insanların villa tarzı evleri oluyor. Yani bu görüntüyü şu ana kadar Cape Town'un çevresinde gittiğim birçok yerde gördüm. O yüzden zamanında buraya yerleşmeleri de normal olsa gerek. Bayağı güzel bir yerleşim yeriymiş bu arada. Bu arada burası da Milli Park olduğundan buranın da ayrı bir giriş ücreti var. Rehberimiz daha önceden bu ücretleri ödemiş. Ellerinde kupon tarzı bir şey vardı ve onları direkt girişte verdi. O yüzden ücret ne kadar tam bilmiyorum. Ancak hatırladığım kadarıyla 190 rand gibi bir şey olması lazım. Yani 10 dolar gibi bir şey olması lazım. Alta yazacağım. Burası Cape Town'a galiba 30-40 kilometre arası bir mesafede. Tam bilmiyorum mesafesinde çünkü internetim çalışmıyor. Bakamıyorum şu anda. Ancak Cape Town'a uzak olduğundan gelmesi biraz zor buralara. Belki burası için bir ulaşım bulma şansınız olabilir. Burası Simonstown'a çok yakın bir yer. Simonstown bu evlerin aslında başladığı nokta. Buraya çok yakında kasaba gibi bir yerleşim yeri var ve lüks bir yerleşim yeri. Belki oraya bir toplu taşıma bulup oradan buraya yürüyerek de gelebilirsiniz Cape Town'dan. Ancak bence kesinlikle böyle bir tur yapın. Yani hem Ümitburnu'nu hem burayı hem de farklı noktaları dilerseniz Masa Dağı'nı dahi bu turda görebiliyorsunuz ki turun sonunda hava güzel olursa Masa Dağı'na da gideceğiz. Bunların hepsinin ayrı ayrı giriş ücretleri var milli park oldukları için ama sonuna kadar ödelerinizin karşılığını alıyorsunuz bence. Yani bir gün boyunca kendimi ödüllendireceğim derseniz mükemmel bir yer. Bu arada insanların yaşadığı şu nokta mükemmel ya. Şahane bir yer yaşamak için. Bu arada bakın şöyle bir pazar kurmuşlar buraya. Geleneksel ürünleri, ne bileyim işte Afrika'ya özgü şeyleri, kıyafetleri falan satıyorlar. Bayağı güzel şeyler var. Şöyle bir göstereyim istedim burayı da. Bakın şurada penguen oyuncakları. Az önce çocuklar müzik yapıyordu. Şimdi birkaç kişi fotoğraf çekiliyor şuradaki çocuklarla. Bildiğiniz Afrika tarzı giyinmişler böyle kabile gibi. Burada müzik yapıyorlardı. Böyle ufak bir pazar burası da. Gelmişken bir göstereyim istedim ufaktan. Şu ürünleri her yerde görüyorsunuz. Şehir merkezinde de var. Burada da var. Yani birçok ülkede karşılaştığım şeyler. Çocuklar müziğe başladı bakın. Tam bunu söylüyorum az önce. Şurada müzik yapıyor çocuklar. Şimdi burada çok güzel bir restoranta geldik. Manzaraya bakar mısınız? Şahane gözüküyor. Burası tabii restoranın dışarısı. Rüzgardan dolayı hiç kimse yok ama ben buraya geldim. Yani hava fena değil şu anda. Dedim bu havanın tadını çıkartalım. Bir menü soracağım ve burada yiyelim istiyorum yemeğimizi. Çünkü gerçekten çok güzel bir doğa var. Şuranın tam anlamıyla tadını çıkartmak istiyorum. İçerisi de bu arada şöyle gözüküyor. Bayağı güzel bir yer. Bu arada içeri geçmem gerekti. Her grup için ayrılan masalar varmış. Şöyle fiyatları göstereyim size. Ortalama 10 dolardan başlıyor dostlar ve 15 dolara kadar çıkıyor fiyatlar. 18 şu anda 1 dolar bu şekilde hesaplayabilirsiniz ve deniz ürünleri genelde biraz daha 15 dolar civarı gibi. Ama fena değil yani fiyatlar. Şurada da yine 10 dolara yiyebileceğiniz yemekler var. Ya da salatalar var. Şimdi siparişimizi vereceğiz ve bekleyeceğiz bakalım burada. Ve şöyle yemeğim de geldi dostlar.
deniz ürünleriyle beraber, deniz mahsulleriyle beraber makarna yani klasik. Bir yanında limonla falan süslemişler. Bu 10 dolardı. Bir de yanında ben içecek aldım. Şöyle bir şey. İşte ikisi herhalde 12-13 dolara gelecek. Bir tık yüksek fiyatlar burada ama bu tarz turistik bir yerde normaldir diye düşünüyorum. Fazla uzatmayacağım. Çok açım. Şunu yiyeyim ben direkt, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı yorucu, uzun bir gün oluyor açıkçası. Bana afiyet olsun dostlar. Fena olmayan bir yemek ve bayağı turistik bir konumda olduğunu düşünürsek buranın fiyatlar iyi yani bence. Neyse. Ve şu anda buradan Masa Dağı'na doğru yola koyulacağız dostlar. Hava bayağı bulutlu, bayağı puslu ama yani halihazırda bu ekip gidiyor madem, dedim ben de gideyim en azından. Çünkü yarın da yağışlı olacak diyorlar. O yüzden dedim ki bugün gideyim göreyim yani Masa Dağı'nı. Büyük bir ihtimalle bu ekiple beraber Masa Dağı'nı da gezeceğiz. Teleferikle çıkacağız dağa. Göreceğiz bakalım. Şimdi şöyle tekrardan aracımıza geçiyoruz ve yolculuğumuz başlıyor yine. Unfortunately, after 8 days, the same patient. Ve şimdi yol üzerinde bir kasabaya geldik burada. Renkli evleriyle meşhur bir yermiş galiba burası. Tam bilmiyorum yani, bir sahil kasabasına benziyor. Restoranlar var bakın şurada. Rengarenk. O insanlar sörf yapıyor şurada. Galiba sörf için meşhur bir nokta. Artık inanılmaz yorgun olduğum için rehberi dinlemeyi falan bıraktım yolda. Bu arada inanılmaz bulutlu şu anda. Renkler biraz soluk olabilir. Şurada Masa Dağı gözükmekte. Masa Dağı'nın manzarası biraz olsun belli oluyor şu anda. Ama tepesi bulutlarla kaplı gibi. Ya bilmiyorum, çıksam mı çıkmasam mı, bugün çok kararsız kaldım. Aslında Masa Dağı'na ben yürüyüş yapmak istiyorum. Bir trekking yolculuğu yapmak istiyorum. Ancak yarın da yağışlı gözüküyor. Yani havayı görüyorsunuz. İnanılmaz değişken bir hava var Cape Town'da. Her an her şey olabiliyor. O yüzden açıkçası bayağı kararsızım şu anda. Ama bilmiyorum. Karar vermek için bir yarım saat kadar vaktim var zannedersem. Ve şöyle Daraça'ya içeceğim. Şuraya bakar mısınız ya? İnsanlar deli gibi sörf yapıyorlar. Yani şu anda hava sıcaklığı 15-16 derece falan. Su büyük ihtimalle 8-9 derecedir. Çünkü Atlantik Okyanusu soğukluğuyla meşhur yani. Ama çılgınlar gibi sörf yapıyor herkes. İnanılmaz bir manzara var ya. Şuraya bakar mısınız? Uçsuz bucaksız bir plaj. İlk defa böyle tam anlamıyla plaja inmiş oldum bu arada Güney Afrika'da. İlk defa şöyle yürüme fırsatı buldum plajda. İnanılmaz ya. Herkes surf yapıyor. Bir Brezilya'yı andırıyor etraf bu arada. Şu dağlar, tepeler. Bir Rio de Janeiro havası var yani burada. Zaten Güney Afrika'ya geldiğimden beri buranın bana Brezilya'yı hatırlattığını sık sık söylüyorum yani. Gerçekten bir Brezilya'ya gelmiş gibi oldum. Çok güzel bir yermiş ya burası. Plaj resmen sonsuzluğa doğru uzanıyor. Masa Dağı'nın tepesi kaybolmuş durumda bu arada şu anda. Yani bulutlardan tepesi gözükmüyor. Gerçekten sörf kültürü olan bir yerde olduğunuzu bu şekilde hissediyorsunuz işte. Bakın şurada çocuk bile sörf yapıyor. Çok iyi. Yani 7'den 70'e herkes sörf yapıyor resmen.
Ve dostlar, şu anda Masadağı teleferiğinin girişine geldik ama ya o kadar şanssızız ki tam güneş çıktı gibi oldu. Ama buradaki görevliler bile diyor ki çıkmayın, bir şey göremezsiniz. Hiç kimse çıkmıyor bizim grubumuzdan da. Manzaramız güzel, gerçekten güzel bir manzaradayız ama Masadağı kayıp yani şu anda. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Bulutlar inanılmaz hızlı hareket ediyor yukarıda ama yani bakın şurada teleferik kabloları var. Biraz yakınlaştırayım hatta. Kablonun birkaç metreden sonrası kayıp yani. Hiçbir şey yok şu anda yukarıda yani görebileceğiniz. O yüzden hiç kimse çıkmıyor maalesef ki. Aslında buradan bile manzara çok çok güzel. 1084 metre yüksekliğinde tam Masadağı ve şu manzarayı tam anlamıyla yukarıdan görüyorsunuz. Bu arada şurada da o Lion's Head denilen yer var. Yani Aslan Tepesi. Ama o da kaybolmuş durumda şu anda. Evet. Maalesef ki hava durumu böyle olduğundan geri dönüyoruz şu anda. Aracımıza atlıyoruz. Şu manzaraya veda vakti. Artık Masadağı bir sonraki videoya kaldı. Yapacak bir şey yok yani. Hiç kimse çıkmıyor. Grup olarak geri dönüyoruz. Turun en anlamlı noktasıydı belki de. Ama olsun. Burası her zaman gelebileceğimiz bir yer. En anlamlı noktası diyorum ama Ümitburnu aslında çok daha güzeldi. Neyse. Şöyle geçelim aracın içerisine. Tekrardan yola koyulalım bakalım. Ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz artık mecburen. Şuraya bakar mısınız? İyice kapkara oldu tepeler. Yani mecburen artık geri dönme vakti. Rehberimiz diyor ki belki hava yarın daha iyi olur. Yani yarın deneyin. Şöyle göstereceğim. Daha yok yani. Tamamen kaybolmuş durumda. Artık yarın deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Zaten ben trekking yapmak istiyordum bu dağa. Yürüyerek çıkmak istiyordum. Manzaraları doya doya izlemek istiyordum. Umarım yarın hava güzel olur. Yarın Güney Afrika'daki son günüm. Yarın bu dağa trekking yaparız ve çok güzel manzaralar görürüz. Yani zaten çok koşturmalı gibi gelmişti bugün bana. Nasip değilmiş. Artık yarın şöyle şu Masadağ'ın tepesine doğru çıkacağız. Şu manzaraya bakar mısınız ya abi? Kayıp ya tamamen. Dağlar tamamen kayıp. Ve dostlar şu andan itibarıyla hostelimin bulunduğu yere geldim. Uzun bir gündü, yorucu bir gündü ve artık bugünün de sonuna geldik. Havayı görüyorsunuz. Bayağı bulutlu şu anda halen daha. Maalesef ki Masadağ'ın tepeden göremedik. Ama belki de trekking yaparız yani yarın. Daha güzel bir şey nasip olur. Böylesi hayırlıymış belki de. Şimdi hostelime doğru geçeceğim ben. Etrafta çok fazla evsiz var. Bilmiyorum belli olacak mı? Şuralarda bayağı evsizler arabasıyla falan geziyorlar. Yani sıkıntılı gözüküyor, o yüzden dışarıda çok oyalanmayalım. Bir de hostelimi göstereyim size ve videoyu kapatalım artık. Şehir merkezi zaten diğer videolarda gezmiştik yani fazlasıyla şu ana kadar. Ve şimdi içeri geçtim. Burası benim hostelim dostlar. Bir tarafı restoran, bir tarafı da böyle bizim burada kalanlara özel alan olarak servis veriyor. Burada restorandan ya da bardan alacağınız şeylerde indirim sağlıyorsunuz. Güzel, fena değil. Sabah ben şurada başlatmıştım videoyu. Bilmiyorum açık mı bu alan şu anda. Açıksa buraya çıkacağım ama evet şu dışarısı kapalı gibi. Şurada ileride mutfak yer almakta. Bir de yanında bir trekking ürünleri mağazası yapmışlar işte. Sırt çantası, işte trekking pantolonları falan satılıyor. Böyle güzel, fena olmayan bir hostel açıkçası. Kamerayı sabitleyebileceğim bir yer yok maalesef ki. O yüzden bu şekilde bitireceğim videoyu. Umarım yüzüm çok yakın değildir. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Benim çok keyif aldığım bir gün oldu. Büyük ihtimalle 2 bölüm halinde izleyeceksiniz bu videoları. Çünkü bayağı uzun çekim yaptım yani. Penguenlerden Ümitburnu'na ne bileyim en son Masadağ'ın eteklerine kadar varan bir video oldu. Bence güzel bir maceraydı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.
Ben doğum günümü bu şekilde geçirmiş oldum. Doğum günü hediyemdi. 2 gün sonra artık 25 yaşına girmiş olacağım. Umarım dediğim gibi beğendiğiniz güzel, bol keyifli bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım hava güzel olur ve bir sonraki videoda masalarına trekking yaparız ve muhteşem manzaraları tüm detaylarıyla birlikte görmüş oluruz. Uzun güzel bir macera olur. Bayağı yorgunum. Çok uzun bir gündü benim için açıkçası ama çok keyifli bir gündü. Böyle bir günde bana eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın.